Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi elektronik öğreniyorum serimize başladık. Elektronik öğreniyorum serimize temel seviyeden bu işe merakı olan, daha önceden herhangi bir birikim olmayan arkadaşların seviyesinden alıp ileri seviyeye doğru götüreceğimiz derslerimiz sıralı bir şekilde kanalımda yer alacak. Bugün sizlere elektroniğe yeni başlayan ya da elektroniğe yeni başlamaya düşünen birisi için takım çantasında ya da takım masasının üzerinde nelerin bulunması gerektiği ile ilgili ipuçlarının yer aldığı bir video hazırladım. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Masamızda nelerin bulunması gerektiğini hep birlikte bakalım. Elektroniğe yeni başladınız ya da yeni başlamayı düşünüyorsunuz. Hangi el aletlerini almanız gerekir? Benim masamın üzerinde gördüğünüz gibi yan keski bu şekilde küçük, avuç içi çok büyük olmayan bir yan keski alabilirsiniz. Komponentlerin bacağını keserken, kablolarımızı keserken ihtiyacımız olacak. Yine karga burun ya da pense görevi görebilecek, parçaları düzeltebileceğimiz, sıkıştırabileceğimiz, kablolarda kullanabileceğimiz pensemiz bulunabilir. Gördüğünüz gibi çok büyük bir pense olmasına gerek yok. Avucumuzun içerisine sığabilecek şekilde böyle minik bir pense olursa işinizi görecektir arkadaşlar. Ve yine eğer takım alacak olursanız, bu küçük el aletleri takım şeklinde de satılıyor. Takım alacak olursanız içerisinde karga burun adını verdiğimiz böyle ince, penseden biraz daha böyle ince bir yapıya sahip, dar bölgelere giriş yapabilen, dar bölgelerde çalışabileceğimiz karga burun bulunabilir. Yine bu takımların içerisinde komponent bacaklarını sıfıra sıfır kesebilmek için yan keskiden biraz daha farklı olan bu keskiyi kullanabilirsiniz. Tornavida dedik. Tornavida çeşitleri bayağı bir fazla arkadaşlar. Ama size ilk başta lazım olacak olan tornavida grubu yıldız ve düz ağızlı tornavidaların bulunduğu bir takım alabilirsiniz. Yine bunların da çok büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde hazır satılan dörtlü, beşli, altılı gruplar halinde hazır satılan tornavida gruplarından alabilirsiniz. Bunların içerisinde, bu takımın içerisinde bazen üçlü set de bulunuyor. Yıldız düzün yanında beşgen uca sahip tornavidanın da olduğu alyan şeklindeki tornavidalardan da alabilirsiniz. Elektroniğe merak salmışsanız elektronik devrelerinizi çalıştırabileceğiniz besleme adaptörlerine ihtiyacınız var. Benim masamın üzerinde şu anda görmüş olduğunuz bu siyah büyük kutu voltajı ve akımı ayarlanabilen bir besleme adaptörü arkadaşlar. Bunlar laboratuvar güç kaynağı diye geçen güç adaptörleri arkadaşlar. Bunlar voltajı ve amperi ayarlanabiliyor. Genellikle voltajı 0 ile 30 volt arasında, amperi de 0 ile 3 amper arasında ayarlanabiliyor. İstediğiniz voltaj ve amperde akım ayarlayabiliyoruz. Bu tarz bir besleme adaptörü alabilirsiniz ama başlangıç için belki bu biraz fazla gelebilir, pahalı gelebilir. Onun yerine 5 volt, 1 amper ya da 2 amperlik bir adaptörle işe başlayabilirsiniz ama elinizde mutlaka bir besleme bulunması gerekiyor arkadaşlar. Alternatif akımı doğru akıma çevirebilen 5 volt 1 amper ya da 2 amperlik bir adaptör ya da 12 volt 1 amper 2 amperlik bir besleme adaptörüne ihtiyacınız olacaktır. Çünkü devrelerimizi çalıştırabileceğimiz güç adaptörü, DC güç adaptörü lazım olacak. İmkanınız varsa laboratuvar güç kaynağı almanızı tavsiye ederim. Ama onun yerine başlangıç için 12 voltluk ve 5 voltluk 1 ya da 2 ampere sahip besleme adaptörü mutlaka yanınızda bulunması gerekir arkadaşlar. Elektroniğe merak salmışsanız, elektronik devrelere merakınız varsa. Ve yine bu işi hobi olarak yapıyorsanız lehim setine ihtiyacınız var arkadaşlar. Lehim setinin içerisinde neler bulunur? Ben bu adaptörün biraz şöyle almak istiyorum. Lehim setinde kalem havya ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar genellikle 40 watt, 50 watt, 60 watt, 80 watt gibi güçlere sahip kalem havyalar. Gayet iş görür. Başlangıç için bu tarz bir kalem havya alabilirsiniz. Daha ucuz olanları da var. Wattı düşük olup daha ucuz basit olanlar var ama bu benim elimdeki üzerinde elektriği gösteren bir ışığı var. Bunların wattı ayarlanabilen türleri de var ama başlangıç için bu tarz bir kalem havya satın alabilirsiniz. Bendeki 220 watt 60 wattlık bir kalem havya. Tabi lehim demişken işin içerisinde lehim teliniz olması gerekiyor. Kurşun ve kalay alışımından oluşuyor. Bunların da çeşitli türleri var arkadaşlar. İleride lehim nasıl yapılır videomda detaylıca lehim tellerinden bahsetmiş olacağım. Lehim pastası olursa iyi olur arkadaşlar. Lehim yaparken işimizi kolaylaştırır. Ve yine metal talaşın bulunduğu havya ucumuzu temizlediğimiz havya temizleme talaşında olması işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar başlangıç için. Birazcık daha ileri seviyelerde işi ilerlettiğiniz zaman lehim pompası adını verdiğimiz ısınan lehimi devre kartının üzerinden sökmeye yarayan, daha doğrusu devre kartının üzerinde ısınan lehimi içerisine toplamaya yarayan böyle bir lehim pompası var. Bu şekilde çalışıyor, basıyorsunuz. Vakumluyor, yani bu lehimi vakumlayan bir pompa. Başlangıç için belki olmazsa olmazlar içerisinde değil ama olursa işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer ki bir tık ileri olsun, almışken havyayı birazcık daha iyi alayım derseniz tabanca havya adını verdiğimiz bu şekilde tetiğe bastığınız zaman, ısınan tetiği bıraktığınız zaman
hemen soğuyan bir tabanca havya alabilirsiniz. Kalem havyalar tabanca havya gibi çalışmıyor. Elektriği verdiğiniz andan itibaren ısınır. Siz ta ki elektriğini kesene kadar üzerinde kendi gücü kadar sıcaklığı tutmaya devam eder. Evet, lehim setinde başlangıç için bunlar bulunabilir. Eğer ki lehimle uğraşmıyorsanız breadboard adını verdiğimiz lehim kullanmadan elektronik devrelerimizi üzerine kurabileceğimiz geçici devre boardunu alabilirsiniz. Yine breadboard nedir, nasıl kullanılırla ilgili ileride kanalımda videolar bulunacak. Devrelerinizi kurabileceğiniz, bağlayabileceğiniz kablo setiniz bulunması gerekiyor. Elinizde bir miktar kablo olması gerekiyor ki kurmuş olduğunuz devrelerde mutlaka kablo kullanın. Bu şekilde jumper adı verilen breadboard üzerinde özellikle kullanım için üretilmiş kablolar var. Özel kablolar var. Bunun dişi erkek erkek, dişi erkek diye geçen uçları farklı olan kablo türleri var. Ama yine bundan bağımsız olarak da bir kablo yumağınız bulunması gerekiyor. Bakır kablo yumağınız bulunursa işiniz kolaylaşacaktır. Bir elektronikçinin masasında bulunması gereken, olması gereken şu anda masamda görmüş olduğunuz analog ya da dijital ölçü aleti, avometre, multimetre diye geçen ölçüm aletleri gerekir. Biz komponentlerimizi, voltajımızı bu ölçü aletleri vasıtasıyla ölçeriz. Dilerseniz analog da alabilirsiniz, dijital de alabilirsiniz ama en azından bunlardan bir tanesi mutlaka atölyenizde, masanızda bulunsun arkadaşlar. Çünkü zaman zaman ölçümler yapmamız gerekecek. Hele ki tamir yapıyorsanız mutlaka elinizin altında analog ya da dijital bir ölçü aleti bulunsun. Yine ölçü aletleri ile ilgili, ölçü aletleri türleri, kullanımları nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili kanalımda daha detaylı videolar yer alacak. Elektroniğe merakınız var, bir şeyler tasarlamayı çok seviyorsunuz. O zaman bazı elektronik komponentler mutlaka masanızda, atölyenizde bulunması gerekir arkadaşlar. Bunlar direnç adını verdiğimiz komponentler, transistör, kondansatör adını verdiğimiz komponentlerden bulunması gerekiyor. Tabi dirençler dediğimiz zaman çok geniş bir yelpaze. Kondansatörler çok geniş bir yelpaze. Örneğin dirençlerden 100 ohm, 1 kilo ohm, 3.9 kilo ohm, 47 kilo ohm, 470 kilo ohm gibi temel seviyedeki en çok tercih edilen dirençlerden birer ikişer tane alabilirsiniz. Ya da transistör adını verdiğimiz komponentlerden BC237, 238, BC546 ya da 47 gibi en çok kullanılan BJT tip transistörlerden birer ikişer tane masanızda bulunabilir arkadaşlar. Ya da kondansatörlerin içerisinde 1 mikrofarata 16 volt, 10 mikrofarata 16 volt, 22 mikrofarata 16 volt, 470 mikrofarata 16 volt gibi birer ikişer tane bu tarz kondansatörlerden bulunabilir. Yine ben baktığım zaman şu anda benim önümde zaten bu komponentlerden bir miktar olan bir kutum var içerisinde. Transistör, kondansatör, direnç dedik. Onun haricinde LED adını verdiğimiz yine devrelerimizde kullanabileceğimiz ışık kaynaklarından bulunabilir arkadaşlar. Bulunan bu komponentleri gruplayabileceğiniz bu şekilde mavi kutular satılıyor arkadaşlar. Bu mavi kutular elinizdeki komponentleri, çok farklı komponentleri ayrı ayrı çekmeceler içerisinde tutabilen kutulardır. Üzerlerine etiketler yazarak hangi kutuda ne olduğunu görebilirsiniz. Genellikle bu şekilde küçük olanları dörtlü gruplar halinde satılıyor. Bunlar birbirine eklenerek çoğaltabiliyorsunuz. Alt alta, üst üste, yan yana kutuları üst üste ekleyerek çoğaltabiliyorsunuz. Mutlaka atölyemizde bulunması gereken araçlardan bir tanesi budur arkadaşlar. Benim hemen burada sağ tarafında görüyorsunuz bir masa lambam var. Mercekli masa lambam var. Bu mercekli masa lambası işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Hem mercekli hem ışıklı. Işığını şu şekilde kapatayım. Gördüğünüz gibi küçük devrelerle uğraşırken, birbirine çok yakın komponentlerin olduğu kartlarla uğraşırken, çok hassas lehimler yaparken yine bu mercekli lambayı kullanıyoruz. Bu olmazsa olmazların içerisinde değil ama en azından masanızda size yakından bir ışık verebilecek masa lambası, çok yakından bir aydınlatma yapan lambaya ihtiyacımız olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıç için neler olması gerekiyor, nelere sahip olmam gerekiyor. Bugün sizlere bunları göstermeye çalıştım. Tabii bunlar bir atölyede olması gereken temel elemanların başında yer alan ürünlerdi. Daha fazla ürün tabii ki illaki var. Yeri geldikçe, kullandıkça bu ürünlerden de bahsetmiş olacağım. Ama bu işe yeni başlamayı düşünüyorsanız en azından şu anda neleri satın almanız gerekiyor, nelere sahip olmanız gerekiyor. Bu videomda bunlara kısaca değinmeye çalıştım. Benim şu anda söylemeyi unuttuğum ya da masanın üzerinde atölyede bulunması gereken aletlerin içerisinde göstermeyi unuttuğum, sizin aklınıza gelen aletler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Umarım bu video elektroniğe yeni başlayan ya da başlamayı düşünen arkadaşlarımıza fikir vermesi açısından faydalı olmuştur. Bu videomda saymış olduğum ürünlerle ilgili video eğitim serimizin içerisinde yine detaylı videolar gelecek arkadaşlar. Ölçü aleti nasıl kullanılır, lehim nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekir, besleme güç kaynakları nasıl kullanılır, komponentler nelerdir gibi eğitim serimizin içerisinde daha detaylı videolarım gelecek. Bu videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu faydalı bulduysanız
Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da yine unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.